Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karbonatlı kırmızı erik reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz kırmızı erik pişerken çok çabuk bir şekilde erir ve marmelata dönüşür. Erimesin diye karbonatlı suda bekletiyorum ve bu şekilde yapıyorum reçelimi. 1 kilo kadar kırmızı eriğimi iyicene yıkadım. Ve ben halka halka doğramayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi çekirdeğini çıkartıyorum. Siz de dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Dilimler halinde de doğrayabilirsiniz veya küp küp doğrayabilirsiniz. Sert erik olması gerekli, olgun erikle olmaz. Tüm eriklerimi doğradım. Bir tencerenin içerisine yeteri kadar su aldım. Gördüğünüz gibi bir paket karbonatı ekliyorum. Bir dolu tatlı kaşığı kadar geliyor. Karıştırıyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum eriklerimi ekliyorum. Üzerini geçecek kadar su tamamlayın üzerine. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ertesi günü gördüğünüz gibi ertesi günü oldu. Eriklerimi iyicene yıkıyorum. Karbonatları gitsin diye daha sonra süzgece alıyorum. Süzdürüyorum iyicene. ...750 gram şeker yani 4 su bardağı kadar geliyor. Sizler için ölçtüm. Tencereme aldım. Üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Ve şerbetimi orta harlı ateşte 20 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra bir silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Sonrasında süzgeçte bekleyen eriklerimi ilave ediyorum şerbetime. Reçelim kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Reçelim fazla köpüklenmesin ve taşmasın diye. Ara sıra hafifçe karıştırıyorum eriklerimi ezmeden. Daha sonra üzerinde oluşmuş olan köpükleri kevgir yardımıyla alıyorum. İlk 10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Daha sonra harlı ateşte bir 10 dakika daha kaynatıyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Toplamda 20 dakika kaynatıp reçelimi ocaktan alıyorum. Reçelimi ocaktan aldım. Yani şerbetimi 20 dakika, eriklerimi de bir 20 dakika kaynattım. Toplamda 40 dakika kaynamış oldu. Daha sonra kışlık saklamak için sıcakken kavanozlara dolduruyorum ve kapağını sıkıca kapatıp kavanozu ters çeviriyorum. Tane tane erik reçelim gördüğünüz gibi servise hazır. Erimeden gayet güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Erik normalde
reçelini yaparken çok çabuk bir şekilde erir. Karbonat sayesinde fazla erimeden çok güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.